Teknoloji dünyasının 2023'ün ilk çeyreğindeki en önemli gündem maddesi nedir diye soracak olursanız cevap tek kelimeyle yapay zeka. Gerçi iki kelime oldu. O zaman tek kısaltmayla AI. Sebebi çok açık. Veriyle konuşalım. Bu tabloda teknoloji şirketlerinin 1 milyon kullanıcıya ulaşma hızını görüyorsunuz. Netflix'in 1 milyon kişi tarafından kullanılması 3,5 yıl sürmüş. Twitter ancak 2 yılda 1 milyon kişinin ilgisini çekebilmiş. ChatGPT ise çıktıktan sadece 5 gün sonra 1 milyon kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Fakat orada da kalmadı. Sadece 2 ayda bu kullanıcı sayısı 100 milyonu geçti. Şu anda siz bu videoyu izlerken pek çok şirket ve organizasyon benzer teknolojileri kendi sistemlerine entegre ediyorlar. Yani artık Pandora'nın kutusu açıldı. Yapay zeka yarışı başladı. Buna şaşıralım mı? Bundan korkalım mı? Aman işimiz elimizden gider mi? Gibi sorular için çok geç. Bunları ChatGPT çıkmadan 2 yıl önce konuştuk zaten buralarda. Abone olanlar hatırlayacaktır. O çıkar çıkmaz da hemen analizini yaptık. O günden beri pratik anlamda bu teknolojiyi hayatımıza nasıl adapte edebileceğimizi test ediyorum. Çünkü artık en önemli şey bu. Kendisini adapte edebilenler rekabette üstünlük kazanacak. Bir zamanlar bilgisayar okuryazarlığı bunu sağlıyordu. Ofis programlarını, Word'ü, Excel'i kullanmayı öğrenenler hemen bunu CV'sine yazıyordu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde yapay zeka yazarlığını öğrenenler okulda da, işte de, hayatta da avantaj kazanacaklar. İşin vizyon kısmı böyle. Ancak ben bu videoda vizyondan çok somut ve pratik olarak bu teknolojiyi nasıl kullandığımı göstereceğim. Son birkaç aydır aktif olarak yaptığım denemelerde yapay zekayı kendi işlerime nasıl adapte ettiğimi tek tek somut örneklerle anlatacağım. Ve siz de hemen benzer denemeleri yapabileceksiniz. Birçok uygulamanın yapay zeka motorlarını kendi sistemlerine entegre ettiğini söylemiştim. Bunlardan biri de daha önce birkaç kez daha bu kanalda bahsettiğim çok gelişmiş bir not tutma uygulaması olan Notion. Ben tüm bu denemeleri onun yeni yapay zeka aracı Notion AI yardımıyla yaptım. Şimdi önce size bir kullanım senaryosu vereceğim. Sonra da bu senaryoda yapay zekayı nasıl yardımcı zekaya dönüştürdüğümü göstereceğim. Özetle kısalt. YouTube kanalımdaki videolar için araştırma yaparken uzun uzun makalelerle karşılaşıyorum. Bunları hızlıca tarayarak içinden ilgimi çekecek kısımları bulup özetlemem gerekiyor. Hemen astronomiden bir örnek vereyim. Neptün'ün halkaları hakkında bir yazı buldum. Gayet özenli, dikkatli bir şekilde açıklanmış. Ancak benim amacım için oldukça uzun. Yazıyı kopyalayıp Notion'da bir sayfaya yapıştırıyorum. Sonra tüm yazıyı seçili hale getirip sağ tıklayarak açılan menüden Ask AI yani yapay zekaya sor butonuna tıklıyorum. Buradan itibaren mor renkli komutlar onun yapabilecekleri konusunda beni yönlendiriyor. Make shorter komutuyla yazıyı ana yapısını bozmayacak şekilde kısaltıyorum. Bakın 7 satırlık bilgiyi 1,5 satırlık 2 cümleye indirdi. Summarize komutuysa bu belgenin neyle ilgili olduğunu özetliyor. İstersem aynı komutu belgenin tamamı için değil de merak ettiğim kısımları seçerek de uygulayabiliyorum. Diğer yapay zeka sistemlerinde olduğu gibi Large Language Model sistemiyle çalıştığından İngilizce konusundaki yetenekleri çok daha gelişmiş. Onu da e-mail cevaplarken kullanıyorum ben de zaten. E-posta yanıtla. Her gün elektronik posta kutumun gelenler kısmına düşen yüzlerce mesajdan biri bu. Bırakın yanıtlamayı çoğu zaman okumaya bile vaktim olmuyor. Bunları az önceki örnekte olduğu gibi özetlemesini isteyebilirim. Ama daha da iyisi yanıtlamasını sağlayabilirim. Notion AI'ya write a decline answer yani bir red cevabı yaz diyorum. Güzel bir cevap hazırlıyor. Eğer bu cevap içime sinmezse yazı tonunu değiştirebiliyorum. Daha dost canlısı bir cevaba dönüştürsün. Ne yaptı şimdi? I really ya da unfortunately gibi bir takım ifadelerle yazıyı biraz daha yumuşattı tonunu. Eğer bu da yetmez, keşke biraz daha uzun bir cevap verseydim diye düşünüyorsanız o da çok kolay. Bu kez make longer yani uzat diyorum ve aynı anlama gelen, aynı içerikli cevabı bu kez daha uzun veriyor. Yani sizi bilmem ama ben nedense böyle uzun yazılmış bir e-postaya herhalde empatiden olsa gerek yine aynı uzunlukta cevap verme eğilimindeyim. Ama çok kötü bir alışkanlık aslında bu. Böylece iki alternatifli cevap hazırlamış olduk. Hangisini kullanmak istersek onu tercih edebiliriz. Toplantı notu hazırla. Bu özellik eminim çalışanları çok ilgilendirecektir. Hani toplantılarda böyle uzun uzun tutulan notları gayet iyi biliyoruz değil mi? Gerçi üniversitelerde de elden ele dolaştırılan ders notları vardı ama neyse.
İşte bazı içerikleri araştırırken ben de buna benzer notlara rastlıyorum. Örneğin NASA'nın bilim komitesi toplantıları. 3-4 Mayıs'ta yapılan bu toplantılardan birinin sadece notları bile 29 sayfa tutmuş. Bunların hepsini böyle seçip kopyalayıp yapıştıralım. Bakın karmakarışık geldi. Önemli değil. Yapay zekadan simplify language diyerek bunun dilini sadeleştirmesini isteyebilirim. Bu tür teknik dokümanlarda duyulan çok önemli bir ihtiyaç bu. Eğer explain this komutunu kullanırsam bu da bana açıklamasını yapıyor. Ama toplantı notlarında çok daha önemli başka bir ihtiyaç var. Bu kadar konuştuk da şimdi ne yapacağız, değil mi? İşte find action items komutu notları analiz ederek uygulamaya geçirilebilecek kısımları bulup çıkarıyor. Üstelik bunları böyle madde madde bullet list halinde yazmanın da ötesinde yanlarına küçük checkboxlar yerleştiriyor. Yani bir çeşit to do list, yapılacaklar listesi hazırlıyor. Benim yapay zeka araçları içinde Notion'ı tercih etme sebebim işte bu tür format avantajlarını sunabilmesi. Gördüğünüz gibi hareket planımız hemen hazır. Örneğin maddelerden birini Türkçe'ye çevirmek için Translate to Turkish diyelim. Çeviriyi de görsel olarak call out şeklinde formatlayalım. Sonra da onu tutup yan sütuna taşıyalım. İşte bu ve benzeri biçimlendirme araçlarıyla yapay zeka buluşunca böyle belgeleri, yazıları hızlıca oluşturabiliyorsunuz. Yazı yazdır. Yazı oluşturmak deyince hep böyle var olanlar üzerinden gittik. Ortada hiçbir yazı yokken de bir şeyler yazmasını isteyebiliriz ondan. Konuyla ilgili yaptığım daha önceki bir videomda ChatGPT'den şöyle bir şey istemiştim. Orhan Pamuk romanı tarzında 19. yüzyıl Tokyo'sunda gizem, aşk ve felsefi bulmacalarla harmanlanmış bir kısa hikaye yaz demiştim. Aynı şeyi Notion AI'dan da istedim. O da bir güzel yazdı gördüğünüz gibi. Heading 1 stilinde bir de başlık attı. Bitirdikten sonra continue writing yani yazmaya devam et komutuyla devam ettirebilirdim. Ama ben onun yerine make longer yani daha uzun yap komutuyla baştan yazdırdım. Açıkçası bu yol bana biraz kolaya kaçan bir teknik gibi geliyor. Yani hikaye, roman, deneme gibi şeyleri yazabilme beceriniz, böyle kaslarınız varsa onları zayıflatmayın. Yazdıklarınızı daha iyi hale getirmek için yapay zekayı kullanın derim ben. Daha iyi yaz. Özellikle İngilizce metinlerde yazdığım metnin cilalanıp parlatılması için kullandığım bir örneği göstereyim şimdi size. Burada beni bir etkinliğe davet eden kişiye yazdığım mektubu görüyorsunuz. Improve writing komutuyla yazıyı daha iyi hale getirebilirim. Ya da fix spelling and grammar komutuyla sadece yazım yanlışlarını düzelttirebilirim. Birkaç denemenin ardından iyileştirilmiş ve uzun versiyonlarını hazırlayıp karşılaştırma yapabilirim. Normalde eksiğiyle, gediğiyle ilk versiyonu zaten kendim yazıyordum. Yapay zekanın katkısı bana böyle seçenekler sunabilmesi oldu. Böylece hem ben kolaya kaçmamış oldum, kaslarım zayıflamadı, hem de iletişim yeteneklerimi köreltmemiş oldum. Dolayısıyla yapay zeka desteğiyle böyle farklı versiyonları hızlıca hazırlayıp aralarında kıyaslamalar yapabildim ve bence makine ile insan arasındaki ideal ilişki de bu şekilde olmalı. O benim alternatifim değil, yardımcım. Hemen başka bir örnek vereyim şimdi bununla ilgili. Yazı tonunu değiştir. Daha önce de kısmen gösterdim ama insanlık hali bazen duygularımızın da etkisiyle istemediğimiz hani maksadını aşan ifadeleri kullanabiliyoruz. Bir de bu yazıyla aktarılınca yanlış anlamalara çok açık oluyor. Örneğin şöyle bir şey yazdık diyelim. Konuyla ilgili yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Bence bunu başka türlü yapmalıyız. Daha önceki denemelerde hep başarısız olundu. Bu kez farklı bir strateji kullanmamız gerek. Şimdi böyle bir şeyi iş arkadaşımıza da yazmış olabiliriz. Sosyal medyadan bir paylaşım da yapmış olabiliriz. Fark etmez. Buradaki yazım tonunu anlayıp değiştirebilecek seçenekleri sunabilir yapay zeka bize. Bunu İngilizce ya da herhangi bir dile rahatlıkla çevirebileceğini söylememe gerek yok herhalde. Ama daha da önemlisi change tone seçeneklerini kullanabilmemiz. Friendly yani dostça bir ton kullan dediğimde hemen en başa merhabayı ekledi ve doğrudan konuya girmek yerine konu hakkında birkaç düşüncem var gibi bir kalıpla başlangıç yaptı. Sonra da fikirlerin başına belki de şöyle mi yapsak, belki de böyle mi yapsak ifadelerini ekleyerek iyice yumuşattı gördüğünüz gibi. Ama siz çok da kıvırtmaya gerek yok diyorsanız o zaman straightforward, dümdüz yazmasını da isteyebilirsiniz. Dediğim gibi önünüzde seçenekler olmasında fayda var. Analoji. Diyelim ki iki dilde İngilizce ve Türkçe bir sunum hazırlayacaksınız. Ekonomi konusundaki bir sunum olacak bu ve enflasyonun ne olduğunu açıklamanız gerekiyor.
Notion'da yapay zekadan bir şey istemenin en kolay yolu boşluk tuşuna basmak, space. What is inflation diye soruyoruz. O da bize bir güzel tanımlıyor. Artık buna pek de fazla şaşırmıyoruz değil mi? Alışacağız. Yapay zeka ile yaşamaya, depremle yaşamaya nasıl alışmamız gerekiyorsa yapay zeka ile de yaşamaya, ona adapte olmaya alışmamız gerekiyor. Şimdi bu basit soruyu sofistike hale getirmek için bir de şunu ekliyorum. Provide an analogy to explain inflation in simple terms. Yani enflasyonu basit olarak açıklayacak bir analoji ver. Analoji çok önemli bir söz sanatı arkadaşlar. Biz insanlar benzetimlerle derdimizi daha iyi anlayıp anlatabiliyoruz. Bakalım neye benzetecek bu kavramı? Çok güzel oldu. Balon üzerinden bir analoji kurdu. Şimdi herkesin daha iyi anlayabilmesi için Türkçe'ye çevirelim. Dediğim gibi İngilizce'de çok daha başarılı sonuçlar veriyor ama Türkçedeki sorunları da çözmek için bazı araçlar sunuyor. İnflasyon şeklinde çevirdiği bu kelimeyi seçip yapay zekadan düzeltmesini istiyorum. Ve evet, kelimeyi enflasyon olarak düzelterek Türkçeleştirdi. Balon benzetimini görüyorsunuz değil mi? Enflasyon bir balonu fazla hava ile doldurmakla karşılaştırılabilir yazmış. Hava eklemeye devam ettikçe balon daha da büyür ve tutmak giderek zorlaşır. Benzer şekilde mal ve hizmetlerin maliyeti zaman içinde arttıkça insanlar bunları karşılamak için gelir veya tasarruflarının uygun şekilde artmaması durumunda onları karşılamak daha da zorlaşır. Gerçeği daha iyi anlayabilmemiz için onu başka bir nesneye benzetti ve aralarında ilişki, paralellikler kurarak bize izah etti. Ama biz bir sunum hazırlıyorduk. Bir resim 1000 kelimeye bedeldir derler ya. Bunu nasıl görselleştirebileceğimizi de sorabiliriz ona. Bir PowerPoint slaytında balon benzetimini nasıl görselleştirebilirim diye soralım. Balon benzetimini görselleştirmenin bir yolu havayla doldurulan bir balonun resmini kullanmak ve yanına enflasyon yazısını eklemektir. Bak. Ayrıca balonun daha da büyüdüğünü göstermek için bir animasyon da kullanabilirsiniz. Artan fiyatları temsil eden hava diye de parantez içinde eklemiş. Daha sonra benzetmeyi daha ayrıntılı olarak açıklayan bir metin kutusu ekleyebilirsiniz. Caption'ı kastediyor büyük bir ihtimalle. Vallahi harika bir fikir. Hemen alt satıra geçip bölü işaretiyle açılan menüden bir görsel ekleyelim. Burada kendi resimlerimizi kullanabileceğimiz gibi Unsplash servisinden dilediğimiz birini arayıp ekleyebiliriz. Büyük bir ihtimalle çok yakın bir gelecekte bu tür görselleri doğrudan hazırlayabilen işte DALL-E gibi, Midjourney gibi başka yapay zeka modelleri de anında üretmeye başlayacak ve bu şekilde animasyonlarını ve hatta gerekirse videolarını da hazırlayıp sunumlarımızın içerisine yerleştirecekler. İşte böylesine hızlı gelişen bir alana yine hızlıca adapte olabilmek o yüzden çok önemli. Beslenme planı. Şimdi biraz da kişisel kullanım örnekleri vermek istiyorum. Hani akşama ne yemek yapsam ya da ne yemek yesem soruları bir türlü bitmez ya, böyle bir stres kaynağı haline gelebilir. Onun yerine ben şunu istedim Notion AI'dan. Kahvaltı, öğle yemeği, ikindi atıştırmalığı ve akşam yemeğinden oluşan sağlıklı bir 7 günlük yemek planı oluştur. Her günü seçtiğin belirli bir ülke temalı yap. Günlük 1800-2200 kalori arası yemem gerekiyor. Nasıl? Yeterince spesifik oldu mu? Hazır mısınız? Hadi bakalım, hazırla. Hop, bu çok ayrıntılı oldu. Durdurup daha kısa bir formatta vermesini isteyeceğim şimdi. Evet, ve planımız hazır. Pazartesi İtalyan, salı Türk mutfağını seçmiş. Şimdi istersen ben bunu bastırabilirim ya da PDF şeklinde bir çıktı alabilirim. Ama daha da önemlisi Türk mutfağını da eklediği için çok önemli bir sorunsalla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Hemen onu da soralım. Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Verdiği cevaptan da gördüğünüz gibi yapay zekanın hala tam olarak bir damak tadı oluşmuş değil. Böyle olmaz kardeşim. Tarafını seç. Soğanlı mı, soğansız mı? Başlık fikirleri. Şimdi göstereceğim örneği ben kullanmıyorum ama böyle bir olasılığın farkında olduğum için sizlere gösteriyorum. Belki işinize yarar, belki içinizden bazıları kullanmayı düşünebilir. Yazdığım şey şu. Yapay zekaya adaptasyon konusunda bir YouTube videosu hazırladım. Bana 10 tane başlık fikri ver. Hemen verdi gördüğünüz gibi. Ama bunların çok standart başlıklar olduğunu söyleyebilirim. Yapay zeka ve insan davranışları şeklinde standart bir başlığa tıklar mıydınız? Tıklamazdınız. Değil mi? Artık günümüzde maalesef böyle standart başlıklar işe yaramıyor. Biraz da sorunu kendimizde mi arasak acaba? Neyse, başlıklar seçiliyken şunu istiyorum şimdi ben yapay zekadan. Bu başlıkları clickbait haline getir.
Yapay zeka nedir? Sana gerçeği söyleyeceğim. Seni şaşırtacak. Kesinlikle okumalısın. Hiç duymadığın gerçekleri açıklıyoruz. Bana inanmayacaksın ama 3 nokta. Ya işte böyle. Normal başlıklara tıklamaya ancak böyle şeyler görünce tıklayan tiplere mi dönüştük acaba? Yapay zeka aslında bize, toplumumuza ayna tutuyor. Neyse bu konuları ayrıca felsefesini tartışacağımız başka bir videoda konuşuruz ama ben bu başlıkları açıkçası beğenmedim. Bu başlıkları daha sansasyonel hale getir diyelim. Bu bilgilere hazır mısın? Seni şoke edecek bilgiler. Dünyanın yeni yüzünü gösteriyoruz. En sonuna da kendi yorumunu eklemiş sağ olsun. Bu sansasyonel başlıkların seni daha çok heyecanlandıracağını umuyorum. Başarılar. Teşekkürler. Ama ben bu özelliği bazı TV kanallarına ve haber sitelerine bırakacağım. Onlar sansasyonel başlıklarla ilgi çekmeye devam etsinler. Benim izleyici kitlem böyle tık tuzaklarına ihtiyaç duymadan gelir, tıklar, izler, beğenir, paylaşır. Değil mi? Yaparsınız siz. Çünkü bunları yapmayınca maalesef ne kadar kaliteli içerik hazırlarsak hazırlayalım, önünüze bile çıkartmıyor bu yapay zeka algoritmalarıyla yönetilen platformlar tarafından. Beyin fırtınası. Yapay zeka ile sağlıklı bir ilişkinin başka bir örneği de beyin fırtınası yapmak. Zaten Notion'da boşluk tuşuna basınca gelen ilk seçenek de o. Beyin fırtınası konusunu ne kadar spesifik olarak tanımlarsanız çıkacak sonuçlar da o kadar net olacaktır. Örneğin herhangi bir yapay zekanın değil de Notion AI'ın pratik uygulamalarını yine kendisine soralım. Sonra da Türkçe'ye çevirelim. Gördüğünüz gibi daha çok iş dünyasına yönelik kullanım alanlarını sıraladı. İşte müşteri hizmetleri, pazarlama, sağlık, eğitim ve finans gibi alt başlıklar oluşturarak herkes kendi ihtiyaçlarına göre bir konu belirleyebilir. Ve yine örneğin geçen günlerde bir bilgi yarışması hazırlamak istediğimi söylemiştim. Hatta bir videoda da duyurmuştum. Acaba bu konudaki hazırlıklarda bana yardımcı olabilir mi? Bilgi yarışması. Basit bir istekle başlayalım. Bir bilgi yarışması sorusu hazırla ve cevabını ver. Gördüğünüz gibi hemen hazırladı. Herhalde isteğimi Türkçe yaptığımdan olsa gerek soruyu ve cevabını da Türkiye'den seçti. Bunu nereden biliyorum böyle yaptığını? Çünkü ilk denemelerimi ben İngilizce olarak yapmıştım. Trivia questions şeklinde. Öyle olunca soruları daha genel hazırlamıştı. İşte dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? Ya da daha da genel gezegenimizin atmosferinde en çok bulunan gaz nedir gibi soruları sorup cevaplamıştı. Dikkat ederseniz bu soruları görüyoruz ama cevabını görebilmek için şu üçgen şeklindeki düğmeye basmamız gerekiyor. Bu da yine sevdiğim biçimsel özelliklerinden biri Notion'ın. O yüzden az önce hazırladığımız soruyu da toggle list şeklinde değiştirip cevabı altına gizliyorum. Şimdi bu işlemi yaptığım için sonrasında hazırlayacağım yeni soruları da bu görsellikte bana sunacak. Üstelik tek tek yapmama da gerek yok. Buna benzer 10 soru sor ve cevaplarını ver dediğim anda bilgi yarışmamız hazır. Üçgen kulakçıkların hepsini kapatırsam sadece sorular kalıyor. Cevabını tahmin ettikten sonra bu kulakçıklara tek tek dokunup açıyorum ve cevapları öğreniyorum, karşılaştırıyorum bildim mi bilmedim mi diye. Şimdi de sadece bir kategoride mesela coğrafya kategorisinde ama bu kez 20 soru hazırlasın. İşte yine aynı formatta hem sorularımız hem de cevaplarımız hazır. Bu şekilde dilediğimiz kategoride istediğimiz sayıda soru cevap üretebilmemiz mümkün. Peki çok daha dar bir alandan soru çıkartabilir mi acaba? Gelin şimdi bir de bunu deneyelim. Soru hazırla. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oldukça detaylı hazırlanmış bir Wikipedia sayfasında çok sevdiğim yazarlardan biri olan Hermann Hesse hakkındaki bilgileri alıp yeni bir Notion sayfasına ekleyeceğiz. Burada 14 sayfalık bilgi var. Şimdi bakın tarih, coğrafya, bilim değil, spesifik olarak tam da bu makaleden Hermann Hesse hakkındaki bu uzun yazıdan sorular çıkarıp detaylarıyla birlikte hazırlamasını isteyeceğim. Yazıyı seçili hale getirdikten sonra Ask AI komutuyla bu yazıdan 10 soru çıkar ve cevaplarını ver dediğim anda isteğim yerine getiriliyor. Böyle bir özelliği sanırım öğretmenler de öğrenciler de kullanabilirler. Özellikle sınavlara hazırlanırken ya da bir konuyu iyi anlamış mıyım acaba diye düşünürken böyle bir yöntem kullanılabilir. Peki sınavlara hazırlık için çok daha spesifik şeyler isteyebilir miyiz ondan? Bir de bunu deneyelim bakalım. Sınava hazırlık. Ben teknolojiyle ilgili biri olduğum için şöyle bir istek aklıma geldi. 6. sınıf bilişim teknolojileri dersi sınavı hazırla.
Sınav için 10 soru hazırla ve cevaplarını ver. Ve işte örnek bir sınav hazır bile. Bunun içeriği müfredata ne kadar uygundur onu bilemiyorum ama belki soruyu daha da spesifik hale getirerek en azından hazırlık aşamasında öğrenci ve öğretmenlere faydası olabilir. Bir de test formatını deneyelim şimdi. Test hazırla. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan bir 8. sınıf fen bilimleri testi hazırla. 20 soruluk olsun. Ve hop, cevap anahtarı ile birlikte 20 soruluk çoktan seçmeli testimiz hazır bile. Bakın yapay zeka ile denemeler yaptıkça aslında dikkat ettiyseniz bizim de yeteneklerimiz gelişiyor. Hem onu tanıyoruz hem kendimizi. Soru sormayı ve spesifik olarak isteklerimizi tanımlamayı öğreniyoruz. Aklıma gelen şu örnekte ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Teşekkür cevapları. Diyelim ki evde bir doğum günü kutlaması yaptınız. Gelen arkadaşlarınız size çok güzel hediyeler getirdi. Siz de o arkadaşlarınıza tek tek böyle teşekkür mesajı yazıp göndermek istiyorsunuz. Benim yaşadığım yerde genellikle bunları bayağı fiziksel olarak teşekkür kartları şeklinde hazırlayıp gönderiyoruz biz birbirimize postayla. Yöntemi çok da önemli değil ama mesajı o arkadaşınıza ve verdiği hediyeye özel yazmak gibi bir amacımız var. Şimdi bu hayali senaryo olduğu için ben bu isimleri ve onların verdikleri hediyeleri bile uydurma işini yapay zekaya yıkacağım, göreceksiniz. Diyeceğim ki 10 isim uydur ve yanlarına isme uygun hediyeler yaz. Bakın bunu söylediğim anda liste şeklinde hediye önerilerini sıraladı. Ama bu format benim çok hoşuma gitmedi. Bunu böyle bir Excel tablosu gibi hazırlamasını sağlayabilir miyim acaba? Deneyelim. 10 satır 2 sütunlu bir tablo hazırla. İlk sütuna isim yaz, ikinci sütuna da hediye yaz. Bayağı neyi aklıma geliyorsa, ne istiyorsam yazıyorum gördüğünüz gibi. Ve isimler ve hediyeler adlı tablomuz da hazır. Unutmayın, asıl amacımız bizim bu değildi. Biz gerçekten bu isimdeki arkadaşlarımız gerçekten bize hediyeler getirmiş olsun. Ama buraya kadar olan kısmın uydurulmasını bile sağlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani senaryoyu da ona yaptırtıyoruz. Burası önemli çünkü sizin yapacağınız denemelerde de yeteneklerinizi geliştirebilmek için böyle hayali simülasyonlara ihtiyaç olacak. Onları bile yapay zekadan isteyebilirsiniz. Şimdi bu tabloyu Notion'ın klasik araçlarını kullanarak formatlayabiliriz. Ona yeni bir sütun ekleyebiliriz. Oraya teşekkür notlarımızı yazabiliriz. Ya da bunları bile yapay zekadan yapmasını isteyebiliriz. Tablonun 3. sütununa hediye için teşekkür eden kısa bir şiir yaz. Bakın not bile değil, şiir diyorum. Ve işte artık tablomuz her şeyiyle hazır. Sevgili arkadaşım Ayşe bana bir kitap getirmiş gördüğünüz gibi. O yüzden ben de ona teşekkür etmek için şu notu göndereceğim. Kitabı okudum, hayran kaldım. Senin sayende keyifli vakit geçirdim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şeye bakın şimdi. Deniz'in getirdiği şey hediye sütununda müzik CD olarak yazılmış. Ancak teşekkür notunda müzik CD'sini dinledim değil, sadece CD'yi dinledim yazıyor. Bu tür dil modelleri insan kullanımını taklit ettikleri için işte bu kadar şaşırtıcı, bu kadar inandırıcı sonuçlar üretiyor. Tabii bunun bazı riskleri de var. Dikkatli olmak lazım. Aklımızı tümüyle oraya emanet etmememiz gerekiyor. Sıradaki örnekte onu göstereceğim size. İsim, hediye, teşekkür şeklinde bir tablo hazırlayınca benim aklıma hemen isim şehir oyunu geldi. Onu yapalım. İsim şehir oyunu. Nasıldı? İsim, şehir, hayvan, bitki, eşya, puan sütunlarından oluşan 20 satırlı bir tablo yap ve içini aynı harfle başlayacak şekilde doldur. Bakalım bunu becerebilecek mi? Demeye kalmadan yapmaya başladı bile. Kafasına göre puan sütununu da doldurmuş. Bak bak bak. Bakın oraya yazıları değil de gerçekten puanları da yerleştirmiş. Fakat bizim şu anda onlara ihtiyacımız yok. Silelim ama yine de çok etkileyici olduğunu ifade edelim. Buna alışmamız ve bazı durumlarda yaşattığı buna benzeyen illüzyon etkisinden bir an önce kendimizi kurtarmamız lazım. Çünkü dikkat ederseniz tablonun çoğu düzgün bir şekilde doldurulmuş olsa da bazı hücrelerde saçmalamış. Mesela Polonya diye bir ilimiz yok. Değil mi bildiğim kadarıyla? Yani Polonezköy diye bir kasaba olsa da Polonya bir ülke, onu biliyoruz. İşte böyle durumlarda eğer takım halinde çalışıyorsanız hemen yorumu yapıştırmak lazım. Şehir değil o kardeşim. Gördüğünüz gibi yorumu yapıştırdım. Yorumu yapıştırmak deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Tabii ki sizlerin yazdığı yorumlar. Acaba ben o yorumları
analiz ettirebilir miyim yapay zekaya? Yorum analizi. Videolarımın altına birbirinden güzel, değerli yorumlar yazıyorsunuz. Bundan önce yayınladığım son videonun altında da böyle çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum bunlar için. Şimdi bunların bir kısmını seçip kopyalıyorum. Sonra da Notion'da açtığım yeni bir sayfaya olduğu gibi döküyorum, yapıştırıyorum. Bakın bunlar gördüğünüz gibi öyle bir düzenden yoksun biçimde karma karışık geldi. Hatta bazı yerler Türkçe, ara birime ait fazlalık bazı kısımlar da İngilizce kalmış. İsimler tekrar ediyor, 2 kez yazılmış filan ama ben öylece bırakıyorum. Dedim ya, döktüm resmen. Formatlamakla, anlamaya çalışmakla filan hiç uğraşmıyorum. Vaktim yok. Yapay zeka beni bu tür külfetlerden kurtarmalı, öyle değil mi? İşte ben de ona, yani yeni yardımcıma diyorum ki bunları bir tabloya dönüştür ve yeni bir sütun ekleyerek tek kelimelik bir kategori yaz. Ve gözlerimizin önünde adeta sihirli bir şey gerçekleşiyor. Çünkü yeteri kadar gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Bakın, tabloyu hazırlamakla kalmadı. Fazlalıkları belirledi ve ayıkladı. Yorum sahiplerinin isimlerini yazdı, beğeni sayılarını ekledi. Yazılan yorumların içeriğini analiz edip tek kelimelik bir kategoriye dönüştürdü. Bol miktarda teşekkür var. Ama bir tane de merak. Neymiş bu merak kategorisine soktuğu yorum? Ben de merak ettim. Yorumu yapan Seyran arkadaşımızı aratalım belgenin içinde. İşte burada. Demiş ki, bilincinize bu kadar iyi ulaşmanızın yöntemlerinden okuma, araştırma dışındaki sırrınızı ciddi anlamda merak ediyorum. Bir güne başlarken yaptığınız rutinlerinizden bahseden bir video yapabilir misiniz? Zinciri hiç kırmadığınız egzersizleriniz gibi. Benim aklıma gelen sizin de aklınıza geldi mi? Hemen yapay zekadan isteyelim bunu da. Bu konuda bir YouTube videosu senaryosu yaz. İşte konumuz da senaryomuz da hazır. Konu Barış Özcan'ın sabah rutini. Canlandırayım şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Barış Özcan'ın sabah rutini hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle Barış Özcan sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen birisi. Teşekkürler. Sabahları erken kalkar ve güne egzersiz yaparak başlar. Nereden biliyorsa artık. Barış her sabah yürüyüş yapar ve ardından evde birkaç basit egzersiz yapar. Biraz tekrar gibi oldu. Bu egzersizler arasında şınav, mekik ve plank sayılabilir. Plank mı? Ayrıca Barış yoga yaparak da güne başlayabilir. Barış, biraz fazla tekrar etti ismimi, sabahları meditasyon yapmayı da ihmal etmez. Meditasyon onun için zihinsel olarak hazırlanmanın önemli bir yolu. Ya nasıl da uyduruyor ya. Meditasyonun yanı sıra sabahları kendine birkaç dakika ayırarak kitap okur veya günlük tutar. Bunu akşamları yapıyorum gerçi ama olsun. Sabah rutininin son adımı sağlıklı bir kahvaltı yapmaktır. Barış kahvaltıda genellikle yoğurt, meyve ve birkaç dilim ekmek tüketir. Alakası yok, bu benim öğlen yemeğinde yediğim şeyler. Ayrıca yeşil çay içmeyi de ihmal etmez. Hadi rooibos diyelim ona da. Yeşil değil rengi. Bu şekilde Barış Özcan güne sağlıklı bir şekilde başlar ve kendini gün boyunca daha iyi hisseder. Umarım bu video sizin de sabah rutininizi oluşturmanıza yardımcı olur. Görüşmek üzere. Ya çok güzel. Tamam, hazır. Yani böyle bir şeyi ben yapabilirdim ama yapmıyorum. O kadar inandırıcı bir şekilde uydurdu ki insan bir yandan şaşırıyor ama bir yandan da kullanışlı bir şey çıkmadığı için hayıflanıyor. Aslında hayıflanmayalım. İşte tam da bu konudaki sınırları iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bazı alanlarda işimizi çok kolaylaştıracak, çok hızlandıracak ama şu anda sadece ona yaslanırsanız yanılırsınız. Ondan uzak durursanız da treni kaçırırsınız. İşte o yüzden bu tür denemeler yaparak onunla sağlıklı bir ilişki geliştirmek en doğru strateji.